böyle bir yola girdiğimiz hakkında kimsenin fikri yok. Çünkü yolda İsis harabeleri diye bir tabela gördük. İssos. Ama haritamızda görmemiştik İssos harabeleri diye. Tabelayı görünce hemen yan tarafa döndük. Erzin tren hemzemin geçidindeyiz. Her şey açık. doğru yere mi gidiyoruz? Doğru yere gidiyoruz. Böyle bir yola girdik. Evet. Araç süspansiyonunun en sevdiği yollar bu. Niye? Çünkü devamlı çalışıyorlar. Bu yolda devamlı araç süspansiyonu çalışıyor. O yüzden bayılıyor böyle yollara girmeye. Oradan araba geliyor. Oradan da mı geliyor? Evet. Turist dedi bize. Burası mı haritada gözüken yer? Harita hemen şurada. Burası su kemeri gibi çünkü. Evet. Dedim ben sana da duymadın. Harabeler daha mı ileride? O kadar. Böyle gözüküyor. Fotoğraflarda su kemerleri gözüküyor genelde sadece. Başka ekstra bir şey var mı? Lambanın 3 saniye yeşile dönmesine 3 saniye kalınca haritada o kadarını görebildim. Evet, şimdi size İssos harabelerini göstereceğim. Hızarlar eşliğinde. İşte bu. Bu kadar. Merhaba. Merhaba. Biz artık Hatay'dayız. Evet, Hatay il sınırları içerisine girdik. Hatay merkeze ne zaman varırız bilmiyoruz ama çok uzun bir süreç geçmeyeceğinden eminiz. Evet. Merkeze gitmeden önce belirlediğimiz birkaç nokta var. Birinden vazgeçtik, geçerken yol üstünde gördük. Sonra merkez tarafına yavaş yavaş yaklaşacağız. Bu 2-3 noktada ne kadar kalırız, kalabilir miyiz, ne olacak, gidince göreceğiz hepsini. Belki aynı videoya denk gelmez Hatay merkez tarafı ama kısa süre sonra orada olacağız. Hataylı takipçilerimiz varsa duyurulur. Bir şey demek istiyor musun? Diyemedim çünkü yol çok karıştı. O yüzden hiçbir şey diyemedim. Şu an trafiği de bir kamyon şoförü karıştırdığı için yine bir şey diyemedim. Önümdeki de gitmediği için yine bir şey diyemiyorum. Önümüzde bir tane Şahin gidiyor. Çok komik. Çeksem anlaşılmaz, o yüzden çekmiyorum. Anlaşılmaz ya. Yengeç gibi. Çapraz gidiyor. Ön tarafı solda, arka tarafı sağda. Bir de böyle sağa doğru geçerken yan yan gidiyor. Gözüm ona takıldı. Evet, şimdi Hatay il sınırları içerisindeyiz ama dediği gibi Gülden'in de Hatay'a ne zaman varırız belli değil. Bir iki yol üstünde görmek istediğimiz yer var. Onlara yakın konum bulmaya çalışacağız. Eğer bulabilirsek konaklayacağız. Bulamazsak yola devam edeceğiz. O yüzden nereye gideceğimizle alakalı pek bir bilgimiz ve planımız yok. Tamamen Hatay gezisi spontane olarak gelişiyor. Hadi bakalım. Kolum koptu. Hadi bakalım. Hatay 4 yol. Ay yıldızdan yapmışlar ilçe tabelasını. Evet, güzel olmuş. Güzel ve ince bir düşünce. Valla yapacak yer bulamayınca birimiz sıkıştı. Evet. Yatamıyor, oturuyor, kalkıyor, oturuyor, kalkıyor. Normalde biliyorsunuz 10 kilometrelik turlar esnasında illa bir konaklayacak yer buluyoruz. Şu anda 65 kilometre falan geldik. Evet, rekora koşuyoruz. Evet, rekora koşuyoruz. Zaten biz mola verecek benzinlik bulana kadar şu anda geleceğimiz yere, ilk noktamıza geldik sayılır. Geldik zaten 2 kilometre falan gösteriyor. Evet. Şimdi böyle yatıyor Max. Ondan sonra sıkışıyor herhalde tekrar. Hemen hop geri kalkıyor. Lambalar, lambalar. Mersin merkezden sonra sonunda denizi gördük. Evet. Zabıta varmış şurada. Polis Sorayım mı merkezi. zabıtaya? Şurada bir gece konaklayabilir miyiz diye. Yani sor.
gördün mü? Merkezini gördün mü de? Ha? Binayı gördün mü? Bir şey diyeceklerini zannetmiyorum da. Dört yol sahildi değil mi burası? Evet, 4 yol sahil. Sahilin sonuna kadar geldik. Biraz daha bakalım, biraz daha bakalım derken sonuna kadar geldik. Şimdi geri dönüyoruz. İlk beğendiğimiz yerde Evet, kalacağız. ilk benim zabıtaya sorduğum yere geçeceğiz. Çünkü bu taraf biraz zaten şurada durabileceğiniz yer yok. Evet. Burada barakalar vesaireler var. Bu tarafta durulabilecek yer yok. Sahil zaten ufacık bir sahil ve şey var çok. Moloz gibi gözüküyor. Moloz gibi büyük büyük taşlar var. Hareketli bir yolda. O yüzden ilk nokta en mantıklısı gibi gözüküyor şu anda. Yani bir gece kalacağız gerçi aslında Evet, ama. evet. Bir gece kalacağız. Buraya yakın bir yer var gezmek istediğimiz. Yarın orayı gezeceğiz. Ama bir gece de olsa Keyifli bir uyku çekmek istiyoruz neticede. tabii ki. Böyle çardaklar var. Hemen yan yol. Üst taraf sahil yolu. Aslında sahilde değil de kordon gibi üst tarafı. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Ya da sen söyleyeceksin galiba. Sen de amayla başladın. Evet, söyleyecektim de. Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle, sen söyle. Lütfen. Yani kamerada güneş yansıyor. Çok gözükmüyor muhtemelen. Ama girdiğimizden beri şu sahil tarafına her yer çöp. Gerçekten hani biz çok yerde görüyoruz. Çok yer gezdik. Ama sanırım bu kadar etrafta çöp olan bir yer görmedim ya. Bütün alan için geçerli bu. Geneli bir çöp ya. Yani hani tek bir bölgede değil, gerçekten de tek bir bölgede değil Tüm ya. sahil boyunca ve sahilin bu yan tarafında şeyler var. Evler, villalar var. İşletmeler var. Havuz, önünde havuz olan yerler var falan. Onların tel örgü kapıları var ve o kapılara kadar çöpler yapışmış böyle. Yani çok kötü. Yani kamerada ne kadarı yansıyor bilmiyorum ama gerçekten her yer çöp. Aslında sırf bu yüzden karar veremedik ilk girdiğimizden beri. Çünkü durduğumuz yeri temizlemek istiyoruz ve bu kadar büyük bir alana yetemeyiz. Her yerde yani binaların arasındaki yeşilliklerde ağaçların dallarına varana kadar uçuşmuş, haliyle rüzgarlı büyük ihtimalle havalar vardı. Şurada piknik alanı var. Abi piknik alanı bile çöp. Plastik Yani- tabak, plastik poşetler. Çöpün etrafı bile çöp. İşte hani gerçekten her yerde bu kadar çok olduğu için dile getiriyorum. Yoksa dediğim gibi biz zaten her yerde görmeye alışkınız bu atılmış kağıt, çöp, ufak tefek artıkları ve topluyoruz. Hiç de gocunmuyoruz. Ama Burası Nirvanası. evet, ilk defa bu kadar çok çöp olan yer gördüm. Üzücü. Çok üzücü ya. Yani bir de kötü. İnsanlar o çöplüğün içerisinde aileleriyle, çocuklarıyla oturabiliyorlar. Tabii işte. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Şurayı göstereyim mi? Haritada gördüğümüzde şurada kocaman bir bina vardı. Artık yok. Depremde yıkımların başladığı yerler. Neyse geldik, yerleştik. Evet. Bu kadar. Max'cim. Haritadan gördüğünüzde şuradaki yıkıntı aslında bir site gibi büyük bir bina vardı. Ve hemen şu ön tarafında da şurada da bir iki tane çekme karavan ve otopark gibi, orası bir düzlük alandı. Ama gördüğünüz gibi orası belki depremden, belki de deprem sonrasında yıkılmış. Şimdi şöyle bir marketin önünde boşluk bir arazi var. Hemen şurada zabıta ve polis kontrol noktası mevcut. Zaten videonun 1-2 dakika öncesinde oradan izin almıştık konaklanılabileceği için. Böyle bir yerde konaklayacağız bu akşam.
Hemen yan tarafımız oyun parkı. Sahil bu tarafa doğru devam ediyor. Yeşillik gibi gözükse de nispeten birazcık kirli. Ama diğer taraflara nazaran daha temiz. Yani bu gece evimizin manzarası bir oyun parkı. Evet, kapımız tam parka açılıyor bu sefer. Evet, kapımız tam parka açılıyor diyor Gülden. Ses duyulmamış olabilir. Evet, bir çocuk parkı manzaramız var bugün. Şimdi ben bagajı yerleştireyim arka tarafı. Ondan sonra sen de iç tarafları yerleştir. Yerleştirirken ben bir de klasik kapı manzarası yapayım. Yap bakalım. Bir komşumuz var. Max arkadaş buldu gelir gelmez tabii ki. Kapı manzaramız böyle. Bugün çocuk parkına açılıyor. Bunlar da oynayan çocuklar. Max'e nasıl kuyruk sallıyor. Tam bir spa. Ama çok güzel, kırçıllı Çok. mırçıllı. Çizgili çizgili. Buruşuk surat. Oo, motorcular Şey geldi. çok güzel ama. Evet, tertemiz. Bembeyazmışlar. Hatay'ın motorcu gençleri. Yolculuk şarjlarını yerlerine kaldıralım. Kamera şarjı. Arkası topluymuş zaten, bir şey yok. Benim yapacağım bir şey yokmuş ki. Senin yereğin varmış sadece burada. Şeyleri, sebzeleri falan da ön tarafa alabilirim. He, varmış o zaman. Bir adet çantası. Bir adet Acıktın normal mı? çanta. Valla biraz midem kıyıldı ya. Saat olmuş. Bayağı gelmiş saat. Evet, saat 5. Ekmekler. Sebzeleri vereceğim ama bundan alacaklarımı alayım yemek için. Tamam. Ondan sonra. Arkadaş tatlıları da bitiremedik Mersin'den beri ya. Evet. Neyse, koca bir poşet mama. Bu arada karşı tepelere baksana. Kar var. Aa, kar. Evet, bulutlarla kaplıydı ya, gözükmemişti. Vay, kar yağmış tepelere. Çaydanlık yerine. Allah. Su, evet, dolduralım. Su takviyesi. Evet, onluk bidonları yanında taşımanın avantajı. Evet. Hemen arkamda gördüğünüz yerde bir çeşme gördüm. Birazdan bu 2 bidonla gidip oradan çeşmeden su almaya niyetim var. O 20 litre de bize bu akşam hayli hayli yeter. Zaten çeyrek depo dolu. Evet, evet, çeyreğe yakın. Şimdi biraz önce şuradaydık. Evet, oraya parkın manzarasını çok sevmiştik. çoluk çocuk çok geldi. Piknikçiler geldi gitti. Bir hareketlendi orası. Hemen sahil tarafına kaçtık. Tam arkamızda zabıta binası var. Ondan sonra böyle bir manzaramız var. Şunlar çekilirse şayet. Hatta şunu da açayım. Ya. Evet. Şöyle bir manzaramız var. Şu aracın hemen arkasında da zabıta ve polis yeri var. Şu anki manzaramız buna dönüştü. Kapımız sahile açıldı. Evet, kapımız bir anda sahillere açıldı. Şimdi acayip acıktığımız için yok, kurtarıyor bence. Acayip acıktığımız için ne yapıyoruz? Havuç kızartması. Evet. Havuç kızartması yapacağız. Bu da çok pratik. Hem kahvaltıda hem de akşam yemeği niyetinde yenilebilecek tarzda bir şey. Hök diye keselim. Şunu alayım. Gel. Bende ne var? Buraya
Max tam bir havuç manyağı. Kıtır kıtır. Çok sağlıklı besleniyor Max. Havuçların kenarları beyazlamış. Allah Allah, daha yeni aldık ya. İşte alıyorum bir şeyler. Küçük tarafıyla mı yapayım, büyük tarafıyla mı? Büyükle yapabilirsin ya. Dur. Havuç ister misin? Al bakalım. Hiç yok demez. Hiç. Koca göbekli. Göbeğini sığdıramadığı için bacağını nasıl atıyor, görüyor musun? Göbeğini oturtuyor yanına. Vallahi. Şimdi Etrafa sıçrayanlar. Şöyle koyayım çöpüğünü. Koy. Bana da bir mendil verebilir misin? vereyim. Bu arada bu tür posası çıkan bir yemek türevi bir şey yapıyorsanız, bunların posaları gidere giderse karavanın giderine, şamandıranız tıkanır. Şamandıranız tıkandığı zaman da şamandıranız gri su deponuzun ne kadar dolu olduğunu bilemezsiniz ve deponuz taşar. O yüzden Tahliye varsa tahliyeden, yoksa lavabolara doğru. evet, bu tür posalı yiyecekleri karavan lavabosuna atmamaya gayret edin. Evlerde de atılmaması lazım da işte kimse pek önemsemiyor. Evet. Ya da ufak tefek şeyleri biz de önemsemiyorduk aslında. Gelmiyordu aklımıza yani tıkanabileceği. Ama karavana geçince karavanda bunların çok büyük problemler doğurabildiği, aslında çok büyük bir problem değil. En kötü şamandıranız tıkanıyor. Şamandıranızın yani göstergeyi göremiyorsunuz. Ve çok sık yani karavanla uzun tatiller yapan ya da yazları sürekli kullanan insanların pek çoğunda şamandıraları çalışmıyormuş. Geçenlerde bir paylaşımın altında işte birisi sormuş hani nasıl yapabilirim, var mı tamirci vesaire diye. Çoğu daha önce başıma geldi, ben şamandırayı değiştirdim. Karavan aldığınız yere gidin, onlar yardımcı olsunlar. Ondan sonra Karavanı aldığınız yer size ne yapsın? ya işte bilmeyince aşkım, yani düşünsene araçtaki şey gibi işte. Lastik basınç uyarısı verdi araba, eyvah ne yapmam lazım, servise gideyim. Aracı aldığım yere gideyim. Aynı şey. Aynı Ondan kafa. sonra işte şamandırayı değiştirenler olmuş. Önemsemiyorum, böyle kullanıyorum diyenler olmuş. Bizim daha önce bir Dalyan'da yapmıştık galiba, değil mi onu? Dalyan'la temizlemiştik. Bu tip posalı şeyleri dikkat ediyoruz kaçırmamaya ama kahve telvelerini döküyorduk daha önce işte. Onlar yüzünden tıkanmıştı mesela. Evet. Söktük depoyu, temizledik. Şamandırayı söktük komple. Onun etrafını yağ kaplamıştı. Bulaşıklar için ne kadar yağ kaçırmadığımızı düşünsek de sıcak suyla yıkandığı için anlamıyoruz aslında orada ne kadar yağ gittiğini. Ve kahve telveleriyle birleşince bizim de tıkanmıştı. Söktük, temizledik, yeniden taktık. Tabii bu da bir iş yükü haliyle. Aynen öyle. Orada ufak bir dipnot vereyim. Orada karanlıkta kalmış olabilir miyiz? Bir dakika. Evet, yavaş yavaş. Bu doluluk oranı bizim tam zamanlı olarak 1,5 yıl sonra başımıza gelen bir şeydi. Evet. Kahve tüketimi, işte yağ nispeten kaçan bulaşık yağı vesaire falan filan 1,5 yıl sonra başımıza gelen bir olaydı. Hani karavanınızı az kullanıyorsanız bu olay sizin dikkatinize bağlı. Ama aldığınız bir sene sonra da ne kadar az kullansanız da atacağınız posaya göre bu süreci siz hızlandırmış oluyorsunuz aslında. Öyle de ufak bir dipnot verelim size. Biz bununla ilgili birçok videomuzda aslında bahsetmiştik ama İlk kanalımıza videolarımızı izleyenler bilirler. kanalımıza son zamanlarda çok fazla yeni dostumuz dahil oldu, yeni abonemiz dahil oldu. Onların vesilesiyle tekrardan bu hatırlatmayı yapalım istedik. Evet, karavan lavabosuna atık kaçmamasına özen gösteriyoruz. Evet. Bu da böyle bir şey oldu. Böyle karışacak, incelecek, yumuşayacak.
Sonra biraz baharat koyacağız. Evet. Sonra çok güzel olacak. İsterseniz yoğurtla da yiyebilirsiniz. Ben yoğurt seviyorum. Sen sade Tam diyecektim seviyorsun. onu. Aynen yoğurtla da yenilebiliyor. Ama tadı efsane. Evet, masamızı alalım. Bir an aklıma şey geldi. Dünya Dönüyor şarkısı geldi. Masayı değiştirirken. Şimdi sizi şöyle yerleştireyim arkadaşlar. Sofra bezimizi alalım. Max her zaman tam ayak altında yatıyor. Çünkü karnı doydu paşamın. Mamasını yedi, suyunu içti, havucunu yedi. Her şey tamam Max işin şu anda. Sıcaktır, dikkat et. Çok güzel gözükmüyor ama. Al ben onu da. Marketten alayım mı? Olur. Arkadaki market açıktır herhalde. Açık hala. açık. Gelene kadar. Oh, duman. Mesela bu kadar buhar çıktı şimdi ben bunu dökerken. Hala daha tenceremden buhar çıkmaya devam ediyor. Ama içeride bir nemlenme ya da yoğuşma gibi bir durum olmuyor ki şu anda camlarımız kapalı. Normalde daha önceki videolarda bahsetmiştik işte banyo camı ya da tepe havalandırmasını açık bırakıyoruz. O zamanlarda yine sosyal mecralarda bu soru çok oluyor. Kullanılmayan çekme karavanlar için özellikle duydum. Duvarlarda terleme yani yoğuşma dediğimiz şeyler oluyormuş. Ama kupkuru. Bu kadar buhara rağmen kupkuru bu arada. Tatlım kötü haber, yoğurt yokmuş. Ya. Bir yoğurt yok anasını satayım. Krem peynire varana kadar var. Ya. Bir yoğurt yok. Var ya orada. Sen yemiyorsun zaten yoğurtu, ben yiyorum. Yani. Yemek istersen paylaşırız. Burada makarnayı süzdüm. Aa kayıttayız pardon. Evet. Ben de üstümü toparlıyordum da. Evet biz karavanda yaşamıyoruz o problemi ya. Şöyle bir kapatalım. Şunu şöyle alalım. İkimiz de gözüküyor muyuz bilmiyorum. Öyle gelişine konuşuruz. Biz o problemi yaşamıyoruz. Yoğuşma problemini. Onu ilk duyduğumuzda aslında çok da şaşırmıştık. Hatta şöyle bir soruyla duymuştuk onu. Ya siz bu nem olayını ne yapıyorsunuz? Nem değil, direkt Küflenme mevzunu nasıl çözdünüz? Diye bir soruyla birlikte bu bize sorulmuştu ve bu bizi cidden çok Ve şaşırtmıştı. soran arkadaşların karavanını gördüğümüzde gerçekten tavanın belli bölgelerinde küfler. Nokta Evet, küfler vardı gerçekten. Ve hemen hemen aynı zamanda yapmıştık onlarla karavanı yani. Karavanı yaptıktan 3-4 ay sonra falan karşılaştık. Evet. Yani çok kısa bir süre içerisinde olmuş. Dediğim gibi Yalıtım. yalıtımsal bir sorun olabilir. Ondan sonra belki işte havalandırılmayla alakalı. Ben onu söyledim. Biz hani sürekli gir çık yapıyoruz, sürekli kullanıyoruz. İçerisinde bir temiz hava sirkülasyonu oluyor sürekli. Ama mesela Max yokken biz ilk kış Uludağ'da kaldık. 3 gün hiç dışarıya Hiç dışarı çıkmadık. çıkmadık. Cam Hiç da öyle bir şey açmadık. yaşamadık. Ama yine yaşamadık. Yani muhtemelen bence yalıtım Abi, kaynağı. biz yalıtım ve içeride kullanılan malzemeden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle son zamanlarda ben çekme karavanlarda birçok kişinin bundan Evet. dert yandığını duydum. O da şundan dolayı plastik lambiri kullanıyorlar ve aracın tamamı plastik lambiriyle yapılıyor. Plastik içeride çay bile kaynatsanız tamamen bütün aracın size nemlenmesine sebep olacak bir malzeme. Evet, statik oluşturuyor. Hem Aynen öyle. Suyun haricinde de bir elektriklenmeye sebep oluyor plastik. Evet, malzeme konusunda belki hafif o açıdan Hafiflik kullanıyorlar. kısmından değil de daha ucuz İşte yani. olduğundan hem kaynaklı olarak. pahada Sağlıklı hem yaşam. pahada hem kiloda hafif olduğu için de kullanılıyor olabilir. Aynen öyle. Yani ama biz de kontrplak kullandık. Kavak kontrplak. Evet, Hatta kavak kontrol. boyamız yağlı boya hatta. Yani Evet, yağlı boya. sentetik İçine boya. astar boya yaptık. Üzerine de yağlı boya vurduk. ama ona rağmen mesela işte şimdi şeyi döktüm, bayağı buhar çıktı her yere. Şuralar bak, tam çıktığı yer aslında burası. Hiçbir şey yok. Burası mutfak arkası. O buharı ilk yiyen yer yok. Evet, yok. Burada yok. Oradan geldi aklıma, bahsedeyim dedim. Şurada yok. Ha, bir tek yaşadığımız şeyi ben size göstererek söyleyeyim. Hatta oradan da görünüyordur tahminen. Ne? Çok aşırı derecede bir buharlanma olduğunda bu camda hafif bir nemlenme oluyor. Ha, ama o cam normal Sadece cam. bunda ama Evet. diğer camlarda da olmuyor. Diğer camlar çift cam çünkü. Karavan camı.
Bu acil çıkış camında sadece yapıyor. Evet. Bir tek o. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Evet. Öyle bir sorun varmış karavanlarda. Bizim Evet. Geçmiş olsun. Yalıtıma çok önem verin. Evet, muhtemelen. Yalıtım Nem bariyerinden falan bahsediyorlar ama yalıtım eğer suyu içinde hapseden bir şeyse, yani nemi alıp içine hapsediyorsa, arada nem bariyeri tek de başına olsa işe yaramaz. bir işe Onu size yaramayacaktır. söyleyeyim. Biz nem bariyeri kullanmadık mesela. Bizim kullandığımız yalıtım en alt katmanda Abba var. Girmeyecektim de gireyim dedim konuya. En alt katmanda Abba var. Abba dediğimiz malzeme alüminyum, balon alüminyum. Bunların baş harfinin kısaltılmasıdır. Ön camda kullandığımız parça da Abba'dan elimizde kalan parçadır. Onu da oraya kullanıyoruz. Aynen öyle. En alt katmanda Abba var. Abba tamamen bütün her tarafı sarmış vaziyette. Abba'nın üzerinde de izoboz keçe var. Evet. İzoboz keçe bu maskelerin yapımında kullanılan ham madde, alev almayan bir malzemeye sahip ve tamamen solunabilir bir malzeme. Bunun yapım aşamasında herhangi bir maske, koruyucu maske takmanıza gerek yok. Bizim mantığımız şöyle çalışıyor. Eğer ben onu yaparken koruyucu maske takıyorsam ben o alanda devamlı o koruyucu maskeyi takmak zorundayım. Evet. Ne kadar ahşap arkasında da kalsa, duvarların arkasında da kalsa, hareketli bir alanda tozuyan malzeme dediğimiz işte Aynen taş yünü, cam yünü gibi şeyler, ki cam yünü, cam parçacıkları, taş yünü de aynı şekilde parçacıkları uçuşturuyor bu tozumayla beraber. Bu aradaki hareketle beraber göremediğimiz mikro parçacıklar içeride uçuşacak. Bunları Maskeyle soruyorsun. yapıyorsan maskeyle de yaşaman lazım içeride. Aynen Keçede öyle bir durum söz konusu değil. Keserken asla bir uçuşan hiçbir şey yok. Evet. Ve zaten yün gibi bir malzeme. Ya. Sıkılaştırılmış. Google'a araştırırsanız zaten malzemenin içeriği hakkında çok güzel Evet. detaylı bilgilendirmelere sahip olursunuz. Yalıtım videomuz da var bu arada. Karavan yapımı Evet. videolarının ilk başlarında yalıtım videomuz da var. Nasıl yaptık, hangi malzemeleri kullandık, daha detaylıca öğrenmek isterseniz yalıtım Videoyu izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Yine aklına takılan bir şey olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. seve Ben seve. çok acıktım, o yüzden saçmalayabilirim. Kusuruma da bakmayın. Yiyelim mi? Sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda cevap veriyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi Evimizi- içtik. Evimizi topladık. Evet. Sahilde Max'i yürüttük. Ay. Böyle dört yoldu değil mi? 4 yol sahili. Evet. 4 yol sahilde Max'in çiş molasını da yaptık. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Şimdi merak ettiğimiz bir bölgeye doğru devam ediyoruz. Ama el freniyle birlikte gidemiyoruz tabii ki. Bunu indirmemiz lazım. İndirmiştim ama Tam inmemiş. inmemiş. Şimdi bu kadar çabuk hareket edeceğini düşünmediğim için kemerimi takmamıştım. Onunla cebelleştim birazcık. Kamerayı sallamış olabilirim sağa sola o yüzden. Evet, şimdi çok merak ettiğimiz bir noktaya daha devam ediyoruz 4 yolda. Bir nokta belirlemiştik. O yüzden burada kaldık aslında. Orayı ziyaret etmeden geçmek istemediğimiz için. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Bakalım neresi? Alçak gibi gözüküyor. Valla bir an bana da alacak gibi geldi ya. Önce bir tren yolu. Ya Bursa'da tren görmediğimiz için herhalde bana böyle tren yolları falan görünce bir heyecan oluyor. Çok hoş. Nereye çıkacağız? Tersine mi çıkacağız? Tersten Enteresan bir çıkacağız. dönüş. Evet. Bir dönüşün içerisindeyiz. Tersten çıkacağız derken yola ters çıkmayacağız tabii ki. Dönüşü biraz ters. Tam da şurası. Gelmek istediğimiz yer tam olarak burası. Peki burası neresi? Az sonra. Gördün mü eski halini? Bakacağım şimdi.
Sizce Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşun gerçekten Kurtuluş Savaşı'nda atılan ilk kurşun muydu? Yoksa ondan öncesi de var mıydı? Şimdi hep beraber onu göreceğiz. Hadi gidelim. Kuzuculu'dan Caf Ali Bekşen. Kuvayi Milliyecilerin Gazi Madalyaları. Türk Ordusu İskenderun'da. Tarih 5 Temmuz 1938. Kuvayi Milliyeciler. Çukurova'nın her yerinde çok sayıda Türk'ü öldüren çetelerden bir grup. Türk katilleri. Kuvayi Milliyecilerden yine ve Kuvayi Milliyeciler aslında bak heykel yapmışlar. Amca çok gerçekçi hepsi ya. Çok gözleri falan acayip bakıyor ya. Evet. Şimdi kimmiş? Biri Mehmet Kara. En Mehmet baştaki. Kara. Bu grup Birinci Dünya Savaşı'nda Fransızlar bu bölgeyi istila ettiğinde Ermenilerle beraber yerleşmeye başlamışlar ve yerel halka işte zulümler etmişler, kovalamışlar vesaire. Bu durumda işte bu çeteleşmeler başlayıp Kuvayi Milliye grupları Kara Mustafa'nın önderliğinde bir grupla beraber Hasan Tahsin'den 147 gün önce ilk kurşunu Mehmet Kara, Kara Mehmet Çavuş ilk kurşunu 4 yolda Ermenilere karşı o sıkmış. 2 kişiyi öldürmüş. Aslında ilk kurşun Hatay 4 yolda atılmış yani o bildiğimiz anlatılanın ötesinde. Çok enteresan hikayesini duyunca direkt buraya gelmek istedik. Heykeller çok acayip olmuş ya. Yani yakın açı çekersen gözlerindeki bakışlar. Ben şu amcayı gerçekten gerçek zannettim. Hatta şöyle göstereyim, bakın ellerimdeki kırışıklığa varana kadar. Şimdi kameradan net şekilde net görüyorsunuz bilmiyorum ama renk tonlamaları, elin buruşukluğu amca çok kötü bakıyor. Evet. Sanki her an canlanacakmış gibiler. Kara Hasan Paşa, Selim Çavuş, Selim Ergeri, Kara Mustafa Girgeç ve ilk kurşunu atan Mehmet Kara. Mehmet Çavuş. Mehmet Tabii Çavuş. bu soy isimleri soyisim kanundan sonra gelmiş. Evet. Onlar sonradan ilave edilmiş. O zaman hadi gezmeye devam. Gülden'in size biraz önce bahsettiği ilk kurşunun atılış hikayesi de bu arada Hatay Valiliğine bir yazı göndermiş. Genelkurmay Başkanlığı muhtemelen istek üzerine gönderilmiş bir yazı. Bu yazıda da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin yurdumuzda ilk işgal ettiği yerlerin İskenderun ve Dört Yol olduğu, bu düşmana karşı ilk direniş hareketlerinin yine bu bölgede başladığı, buna bağlı olarak da ilk silahlı direniş hareketinde 19 Aralık 1918'de Dört Yol ilçesi Karakese köyünde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir diye yazıyor. Ben araştırma yaparken de bunun tarih kitaplarına yeniden ilave edilmesi falan istenmiş. 2018'de bu yazılar gönderilmiş. Mehmet Çavuş'un asıl fotoğrafı var. 1968'de olmuş. 1894 ve 1968 yılları arasında yaşamış Mehmet Kara, namı diğer Mehmet Çavuş. Mustafa Gülgeç bak, oradaki heykeli yapılan senin ürkütü. Evet. Amca normalde de ürkütücüymüş ama. Baksana. Kendinden emin. Hepsinin gerçek fotoğrafları da var. Buradaki beyefendilerde Mustafa Deli Ağa, Hacı Emin Hoca, Mehmet Emin Küçük, çifte tabancalı müftü Ali Rıza Yılmaz. Çifte tabancalı.
Evet, şu da fünyeli bomba. Burada İstiklal madalyaları var, vesikalarla beraber. Türk bayraklı kap. El bombası dediği şu. Bu gülle. Su matarası. Arkadaki İngiliz top güllesi. Madalyalar. İstiklal madalya vesikalığı. İstiklal madalyası vesikası. Sonrasında burada şehit olmuş kişilerin. Evet, eşyaları. Hitler'in kurtuluşu. Silah görüyor musun? Evet, onu diyecektim ben şimdi. Sen mesela bu silahı bak esasında odun parçasından yapmışlar. Tüfek. Evet. Kendinden tutulmuş. Bak Hacı Emin Hoca'nın kılıcıymış o. Bunlar gerçekten kullanılmış o savaşta. Silahlar. Şu da Lenin bahsettiği Odun altı. oduna tellerle tutturulmuş bir ateşleme mekanizması yapılmış. Bir boru. Görüyorsunuz değil mi? İşte milli mücadele arkadaşlar, böyle bir milli mücadeleden bahsediliyor. Tüfekler. Ocaklı köyünden Kara Ahmet Fer'in Kaçkaç'ta Ermenilere karşı kullandığı silahmış şu. Ters dönen. Saadettin Ufuk tarafından müzeye hediye edilmiş dolma çiftleri. Hepsi dönemin silahları. Evet. Tarihi Tarihi 4 yol konağı. Farklı yapılara sahip hep konaklar varmış ve eski evler. Orada da sıra düzen var bir tane. Evet. Belediye mühürleri, saatler, paralar, 10 liralar, 5 liralar. Evet. 50.000, 100.000. Saatler çok güzelmiş ya. Kalpaklar. Burası da alanın, yani evin mutfak bölümü. Ev görüntüsü yapmışlar o dönemki eşyalarla. Kevgir, bakır kaplar. Bakın orada öğütücüler, aklıma gelmedi şimdi. Hamam. Hamam, evet. Hatırlıyorum. Tabii. Aman tepsidekilere baksana, kepçe şeklinde kaşıklar. Evet. Yer sofrası. Çok güzelmişiz önceden ya. Fakirmişiz ama çok güzelmişiz. Burada gizli bir toplantı odası bulduk. Gizli toplantı odası yazıyor. Girişi kapatmamışlar. Evet. Çok kapıdan çıksak. Büyük bir merdivenden çıkıyoruz. Çok şaşırdım birden. Oo. Tayfur Sökmen buradaki canlandırma.
Buradaki Deli Ağa. Deli Ağa en altta gördüğümüz en sağdaki heykel canlandırması olmuş. Karşıda zaten söylemeye gerek yok. Temiz. Burası gizli toplantı odasıymış. Portakal bahçesinde portakal yerken. Bu arada aşağıda bir yazıda okuduğumda portakal bahçeleriyle ilgili de çok önem arz ettiği ile ilgili yazılar yazmış. Bir dönem hastalıklar olmuş ağaçlarda. Onlarla ilgili falan bayağı uğraşmış Atatürk vakti zamanında. Bu arada buradaki Atatürk evi, yani bir portakal bahçesi vermişler aslında, Atatürk'e hediye etmişler. Hı hı. Bahçede 2 tane ev varmış. Bu evlerden birinde Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım 1956 yılına kadar kışları burada yaşamış ve şu anda da Atatürk'ün varislerinden diyeyim. Hı hı. Bir akrabaları yaşıyormuş hala oradaki evde. Çok etkileyici bir yerde. Ben bu kadar evet, hikayesi zaten çarpıcı ve Kurtuluş Savaşı bizim tarihimizin en önemli anlarından biri. Ama o kadar etkileyici olacağını düşünmemiştim. Evet. Çok güzel bir yerde. Hatay'a bu Duygulandık. tarafa gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Kesinlikle ziyaret edin. Müze zaten ücretsiz. Gelip girip gezip tarihimiz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Evet. Arabaya geçelim. Max'cim. Max. Merhaba Max'in poposu. Gel bakalım buraya. Gel. Evet, basabilirsin oraya. Otur. Otur bakalım. Evet kuzucuğum. Evet kuzucuğum, otur. Ha, aferin. Evet. Çok güzel bir yeri gezdik. Çok şey söylemek istiyor. Ama söyleyemiyorum çünkü hemen bir şey moduna giriyorum. Duygusallaşıyoruz. Evet. Hepsini Allah rahmet eylesin. Ülkemiz için gördüğünüz ne şartlarda ne malzemelerle savaşmışlar. Tahta parçasından silah yapmışız. Evet. Normalde devam edecektik çekime ama çok devam edemeyeceğiz gibi çekim. O yüzden burada bitirme kararı aldık bu videoyu. Çok bir şey konuşmayalım. Yeni yollarda ve yeni maceralarda görüşmek üzere diyelim. Bakalım videonun bir sonraki videoda nerede olacağımız tamamen bir muamma. Evet, Hatay'ın içine doğru ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni yolculukta ve yeni yolda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.